Merhaba sevgili YouTube ailem. Bugün size bayrama yapabileceğiniz, maliyeti uygun, çok eski bir Güneydoğu Anadolu tatlısı olan, şıllık tatlısı olarak da bilinen şileki tatlısını yapıyorum. Tarife geçmeden önce şimdiden herkesin bayramını kutlarım. İyi bayramlar. Derin bir kaseye 2 adet yumurtayı kırıyorum ve çırpmaya başlıyorum. Tatlının önce krep harcını hazırlıyorum. 2 su bardağı süt ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağını da ekleyip çırpıyorum. Bir buçuk su bardağı unu azar azar ilave edip pürüzsüz olana kadar iyice çırpmaya devam ediyorum. Kıvamı akışkan olmalı. Krep kıvamında değil, akıtma kıvamında olmalı. Şerbetini sıcak dökeceğim için krepleri pişirdikten sonra yapacağım. Son olarak çay kaşığının ucuyla karbonat ekleyip hepsini bir güzel çırpıyorum. İyice karıştırdım ama dibinde tortu da kalsın istemiyorum. Bu yüzden süzgece döküp süzdürüyorum. Harcımız hazır. Şimdi de pişirmeye başlıyorum. Tavayı ısıtıyorum. Ocağın altını çok harlı açmayın. Çok az bir yağ döküp fırçayla her yerine sürüyorum. Harçtan bir kepçe alıp tavaya döküyorum ve krebin yuvarlak formda olması için tavayı dairesel olarak çeviriyorum. Krepler ince olmalı. Benim kullandığım tava için bir kepçe harç ideal. Siz tavanızın ebatına göre harcı ayarlayın. Baloncuklar oluşmaya başladı. Artık diğer tarafı çevirebilirim ama çevirmeden önce pişecek olan tarafı da yağlayıp öyle çeviriyorum ki nar gibi kızarsın. Videonun başında belirttiğim gibi aslında adı şileki ama adı zamanla deformasyona uğradığı için şıllık adını almış. Krebi mutfak bezine alıp üzerine örtüyorum. Tekrar tavayı fırçayla yağlayıp bir kepçe harçtan döküyorum. Evinizdeki malzemelerle canınız tatlı istediği zaman hemen hazırlayıp yapabileceğiniz bir tarif. Kullandığım malzemelerden 10 adet krep çıktı. Krepleri üstü kapalı bir şekilde soğumaya bırakıyorum. Şerbet yapımına başlıyorum. Tencereye 2 su bardağı şekeri döküyorum. 2 su bardağı su ilave edip iyice karıştırıyorum. Daha sonra altını yakıp kaynamaya bırakıyorum. Ama ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Şeker iyice erisin. 2 su bardağı cevizi rondodan çok ince ya da çok kalın olmayacak şekilde çekiyorum. Şerbet kaynadıktan sonra çeyrek limonu içerisine sıkıp karıştırıyorum ve 5 dakika daha kaynatıp altını kapatıyorum. Krepler soğumuş. Tatlının son aşamasına geçiyorum. Tepsiye krebi serip üzerine cevizi gezdiriyorum. Hepsi aynı eşitlikte olsun diye pasta tabağını üzerine koyup fazlalık olan kenarlarını kestim. İkinci kat krebi de üzerine yerleştirip cevizi her yerine gezdiriyorum. Ceviz yerine fındık, badem, antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Bu işlemi krepler bitene kadar devam ettiriyorum ama krebin bir tanesini ayırdım. Onu farklı yapacağım. En sonki krebi de üzerine kapattım. Şerbeti dökmeden dilimliyorum. Şerbet her yerine rahatlıkla geçsin. İstediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Ben havuç dilim yapıyorum. Şerbeti dökmeden önce 1 yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Margarin de olur. Erittikten sonra sıcak şerbete 1 yemek kaşığı tereyağını döküp karıştırıyorum. Ve sıcak şerbeti kreplerin üzerine gezdiriyorum. Tatlı şerbetini biraz çekecek ama tamamen değil. Tatlının adının anlamı gibi ıslak, sulu yenen bir tatlı. Üzerine antep fıstığı ile süslüyorum ve bir top kaymağı da ekledikten sonra tatlım dinlenmeye hazır. Hemen rulo şekline geçiyorum.
Bir tane krebi serip içerisine kaymağı sürdüm. Kaymağın üzerine Antep fıstığı serpiyorum. Ceviz veya fındık da kullanabilirsiniz. Rulo halinde katlıyorum ve kesip tabağa alıyorum. Üzerine sıcak şerbeti döküyorum. Hem cevizli hem de Antep fıstıklı yapmak istedim. Ve tatlım hazır. En sevdiğim kısma, yani tadım testine geçiyorum. 8 parçaya dilimledim ben. Servis tabağına alıyorum. Tatlıyla ilgili nacizane yorumum: tatlının şerbeti ılıkken yemek bence daha lezzetli. Şam tatlısı gibi dinlendikçe lezzeti artan bir tarif olmadığını düşünüyorum. Herkesin damak tadı farklıdır tabi. Bakar mısınız kat kat nasıl güzel duruyor. Şöyle kaymaktan üzerine alıp kesiyorum. Ve işte o an. Nefis. Mutlaka deneyin bu tarifi. Benim favorim cevizli olan. İsterseniz rulo şeklinde yapın, isterseniz pasta şeklinde. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Sevgili YouTube ailem, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilir, sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilir ve videosunu çekmemi istediğiniz tarifleri yazabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıkla, sevgiyle kalın.